Kaptan, Antik Yunan'da agora toplanmak, toparlanmak demek. Dini, siyasi, ticari her türlü faaliyetin yapıldığı alan demek. Kültürel etkinliklerin de yapıldığı alan. Milattan önce 8. yüzyıldan itibaren dilimize kadar gelmiş 3000 yıllık bir kavram. 21. yüzyılda da sen bir agora inşa ediyorsun. İlham kaynağın nedir? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Yani ilham kaynağım aslında doğanın kendisi. Yani 3000 yıllık bir kavramdan bahsediyoruz. İnsan hep toplanmak istemiş. Yani birlikte bir güç olmak istemiş. Ama geçtiğimiz yüzyılda, özellikle bu yüzyılda bedenen çok özgürleşen insan zihnen çok esaret altına alınmış diye düşünüyorum. Yani artık hiçbir şey düşünmeyen bir robota doğru giden bir insana tekrar Otomatikleştiğimizi aynen düşünüyorsun. öyle. Evet. Tek Zihnine düze bir insan. tekrar özgürlük kazandıracağı, ona ilham vereceği, doğayla barışacağı bir alan yaratmak istedim. Bundan dolayı başladım bakalım. Sen bir hayalperest misin? Kesinlikle her insan da hayalperest olmalıdır yani. Ben çocukken astronot olmak isterdim. Halen de istiyorum. Peki bir denizcisin. Evet. Hayatını denizden kazanıyorsun. Karada bir yatırım yapıyorsun ve karşılığı belki de yüzlerce yıl sonra gelecek kadar da ütopik bir yatırım yapıyorsun. Bunda motivasyonun nedir kaptan? Ben buna yatırım demiyorum. Ben buna gelecekteki jenerasyonlara bir hediye olarak bakıyorum. O hediye onlara bir ilham kaynağı sunarsa, onları özgürleştirirse, onları mutlu ederse ben zaten kesinlikle mutlu olurum. Bu bir yatırım değil. Peki burada neler olacak? Burada öncelikle organik bir tarım olacak. Şu anda da oluyor. Yani organik zeytinlerimiz var. 800 yaşında ağaçlarımız var. Onlardan zeytin ve zeytinyağı üretmeye başladım. Daha sonrasında yavaş yavaş bu kültür sanatla birlikte birleşecek. Ve insanlara gerçekten göremedikleri, artık belki düşünemedikleri o ilhamın kendisi odur zaten. Yeni fikirleri, özgür fikirleri çıkartacak bir alan yaratmak istiyorum. Yani doğanın içinde olacak ama. Kaptan, seni besleyen duygulardan hatta bilim dallarından biri de felsefe. Evet. Demokrasi agorasında felsefeyle ilgili neler olacak? Felsefenin kendisi sormak, sorgulamaktır. Sorgulayan insan özgürdür. Agorasında sorgulamak özgürce olacak. Sormak hiç sınırsız olacak. İnsanlar düşünmeye başlayacak ve o özgür düşüncelerini, yani içindeki hayalleri dışarıya çıkararak o sorgulamalarıyla, o sorularıyla yeni yeni belki cevaplar bulacaklar. Çok özlediğimiz bir şey fikirlerin havada çakışması ve doğrunun gerçeğin ortaya çıkması. Burada fikir bombardımanı mı olacak? İnsanlar düşüncelerini net bir ifadeyle dile getirecekler mi? Yani fikir bombardımanı demeyelim ama fikir alışverişi olacak. Yani fikirler, biliyorsunuz, fikri doğurur. Evet. Birisinin fikri başkasının fikrine eklenecek. O daha da çok büyüyecek. Belki dünyamız için yararlı başka temel bir düşünceyi yaratacak. Bu da zaten Agora'nın ana oluşma sonucuna ulaştıracak. Temel felsefesi. Evet. Kaptan buradaki yapılmasını düşündüğün ahşap binalardan hatta taş binalardan bahseder misin? Birkaç cümleyle hangi binalardan teşkil olacak ve neler olacak içlerinde binalar? Ya bir kere bir Yapıların. amfiteyatromuz olacak. Yapılarımızın hepsini olabildiğince, şimdi yukarıda arkadaşlar da çalışıyorlar. Her şeyi kendi agoranın içinden çıkararak, doğanın içinden çıkararak, hiç yabancı madde yani barındırmadan yine kendisine vermek üzere bir düşüncemiz var. İşte her şey taş olacak ama taşlar da agoranın kendisinden alınmış olacak. Bu da hani dışarıya gitmeyen, içinde yaşayan bir memleket havası olacak. Ahşaplar da zeytinlerimizin budadığımız dallardan olacak. Yani her şey bizim olacak ama bizim de ürettiğimiz şeyden var olacak. Burada suni bir gölet oluşturmuşsun. Bu da doğaya saygının bir işareti. Çünkü Teşekkür yaban ederim. kazları belki göç mevsiminde burada dinlenecekler. Evet. Çok ihtiyacı olan. Peki bir kızıl tilki gelirse, demokrasi agorasının kapısını çalarsa, kızıl tilkiyle nasıl bir ilişki kuracaksın? Çünkü yaban hayatın ortasındayız. Şöyle, aslında Agora'yı biraz gezdiniz. Agora'nın bütün çevresi taş duvarla örüldü. Bir sınırı var. Ama sınırı olmayan tek yer orman. Ormanda hiçbir sınırımız yok. Herhangi bir hayvan dilediğince özgürce gelecek, agorada dolaşabilecek. Yaban hayatına çok önem veriyorum ben. Yani agorada bir tane ağaç kesilmedi, kesilmeyecek. Ama yeni fidanlar dikilecek. Bu şekilde yani. Peki denizci büyüğümüz Ali Bozoğlu da bizimle. Buraya gelen ilk denizcilerden
Biri ben ve Ali Baba'yız. Daha önce de arkadaşlar mutlaka ziyaret etmiştir. Biz çok duygulandık. Denizci zihniyetinin, denizci anlayışının geniş ufuklarla karaya yansıması olarak değerlendiriyoruz. Ali Baba'nın da duygularını merak ediyorum. Hoş geldin Ali abi. Merhabalar. Hoş bulduk. Öncelikle bizi buraya getirdiğin için çok teşekkür ederiz. Burada gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Tertemiz bir hava, tabiatın ta kendisinin içinde ve tabiatı bozmadan, tabiatla birlikte bir şeyler yapmak da, bunları duymak da çok güzel. Başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Ve böyle yatırımlar olursa da ormanlarımız da korunur. Tabiat da korunur. Doğa da korunur. Ne bileyim, kendim şu anda o kadar mutluyum ki söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum. Birlikte nergis topladık biraz önce. Evet. Doğadan Kıyamadık. Ama Yani nergisi biz ancak çiçekçilerde Evet, vazo evet. içinde görürüz ama burada ilk kez toprakta toprakta filizlenen falan görünce nergis. de ya hele bu mevsimde Ocak ayının 25'inde çok güzel ya, anlatamam ya, mutluluğumu anlatamam ya. doğa anaya her zaman minnetlerimizi ve Minnet tabii şükranlarımızı canım ya. sunuyoruz. İyi Şimdi ki geldiniz, iyi ki. doğaya ne veriyorsan alırsın kardeş. Evet. Onun için Kaptan, sohbetimizde yerel yönetimlerden destek bulup bulmadığın hakkında politik bir soru sormuştum. Hı hı. Çok ihtiyacın olmamakla birlikte hayır demiştin, olumsuz cevap vermiştin. Bence yerel yönetimlerin buraya katkı sağlaması onları yüceltir. Hangi mesajı verelim İzmir bölgesindeki kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere? Yani yerel yönetimlerden tek istediğim yani doğaya bir şeyler vermek isteyen, doğayı korumak isteyen insanlara ellerinde ne varsa destek olarak vermeye çalışsınlar. Yani bizim ülkemizde maalesef hani işler o düzeninde gidemiyor. Ama iyi şeyler yapmak isteyen insan da çok fazla. Yani bu insanları yapmak istemeyen insanlardan da ayırabilme yetisi onlarda olması lazım yani. Demokrasi agorasını zaman tüneliyle bitirelim. Araziyi ne zaman satın aldın? Fikir ne zaman oluştu? İnşaat ne zaman başladı? Ve tamamlanması ne zaman bitecek? Araziyi 4 sene oldu satın alalı. Arazi büyük bir arazi tabii. 2020 yılında aldın. Aynen, yani teraslamalarla 70 dönüme yakın bir arazi. Bunun hayali belki de 10 sene önce atıldı. Ben ilk İstanbul'dan İzmir'e geldiğimde doğayla çok yakın temas kurduğum evimde oturmaya başladıktan sonra zaten doğayı seven bir insanım ama denizci olduğum için, denizciler zaten doğa severdir. Yani doğaya aşık oldum. Sen aşık oldukça da o seni sevmeye başlıyor. Onu da yaşıyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Bu benim hayat projem. Ölene kadar da devam edecek. Belki hiç bitmeyecek. Onun için ne zaman biteceğini söyleyemem. Çocukların devralacak. Aynen. Benim çocuklarım, belki torunlarım yine bir şeyler Gelecek, katmaya devam devam. edecekler. Peki, tüm denizcileri ilgilendiren BAM telini sormak istiyorum. Denizci unsurlar neler olacak? Denizci unsurlar. Unsurlar. Burada mesela Evet. bir kayığımız olacak. Sandalımız olacak. Sandalla gezinti yapabileceğiz yani. Ve balık tutacak. Evet, ve balık tutacağız. Yani şu anda yok ama içinde de balıklar yaşayacak. Yani denizci adam dünyanın her Ruhunu yerine buraya getirebilecek. aynen öyle ruhunu getirebilecek. Yeşil ve mavi adına çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Koruduğun için bu alanda. Sağ olun.